Her şey yolunda görünürken bile zihnin bir köşesi hep tetikte olabilir. Sanki görünmez bir tehlike yaklaşacakmış gibi. Küçük ama sürekli bir hazırlık hali. Bir mesajı cevaplarken, bir toplantıya girerken, evde yalnız kalınca, dışarı çıkarken. Nedenini tam tarif edemediğin hafif bir gerginlik, sıkıntı dolaşır içeride. Aslında ortada kötü bir şey yoktur ama zihin ya olursa ihtimalini bırakmaz. Kaygı çoğu zaman hayatı durdurmaz ama arka planda sürekli çalışan bir motor gibidir. Düşük, hafif ama hiç kapanmayan bir uyarı hali. Zihnin bir kısmı günün sıradan anlarında bile olasılıkları kontrol eder. Ya yanlış anlaşılırsam, ya bir şeyler ters giderse, ya istenmeyen bir şey olursa. Bu his, yani bu bitmek bilmeyen tetikte olma hali aslında birçok kişinin gündelik hayatında yaşadığı ama adını koymakta zorlandığı bir deneyim. Çünkü bu kaygı bir paniğe dönüşmez, bir krize benzemez ama gün boyu seni hafif hafif çekiştirir. Bir karar verirken daha uzun düşünmene, en küçük ihtimali bile hesaba katmana, bir şeyi kaçırmamaya çalışmana, gece uyumadan önce zihninin bir türlü kapanmamasının neden olur. Kaygı burada aslında kötü niyetlidir diye söyleyemeyiz. Tam tersine seni korumaya çalışan bir tarafın, kontrolü elinde tutmak isteyen bir sistemin biraz fazla çalışmasıdır bu. Ama işte bu iyi niyetli çaba zamanla yorucu bir döngüye dönüşebilir ve kişi kendini sürekli gelecekteki olasılıklara odaklanırken bulur. Şu an iyi ama ya sonra? Bir sorun yok ama ya çıkarsa? Bu sefer olmadı ama ya bir dahakine olursa? Peki bu sürekli tetikte olma hali nereden geliyor? Aslında bu his, beynin seni koruma çabasının biraz fazla çalıştığı bir hal. Kaygı bozukluğunda mesele tek bir korku alternatifini değerlendirmek değildir. Kaygı 6 ay veya daha uzun süre boyunca tek bir bağlam dışında hayatın birçok alanına yayılır. Zihinsel huzursuzluk, çabuk yorulma, kas gerginliği, odaklanma güçlüğü, uykuya dalmakta zorlanma. Bunlar beynin ya bir şey olursa ihtimalini sürekli takip ettiğinin işaretleridir. Kaygı bozukluğunda zihin büyük tehlikeleri değil, küçük ihtimalleri sürekli tarar. Tek bir konu bile gün içinde defalarca yeniden düşünülür, analiz edilir. Bu gün boyu enerji tüketmez gibi görünür ama akşam olduğunda yorgunluğun nedeni bu olabilir. Panik atakta alarm yüksek sesle çalar. Kaygı bozukluğunda ise alarm kapanmaz ama hep kısık çalışır. Nefes normal ama hafif tetikte, kalp normal ama dikkat kesilmiş, kaslar hiç gevşemiyormuş gibi. Kişi çoğu zaman bunu şöyle tarif eder. Aslında bir şeyim yok ama içimde bir gerginlik, tedirginlik, bir huzursuzluk var. Bu durum tek bir beyin bölgesiyle açıklanmaz. Bu his birkaç sistemin aynı anda fazla tetikte kalmasıyla oluşur. Prefrontal korteks aşırı analiz modunu kontrol eder. Planlama, değerlendirme, geleceği tahmin etmeye çalışan bölge. Kaygı bozukluğunda hiç durmadan olasılıkları hesaplar. Amigdala sessiz alarm modunda çalışır. Panik gibi bağırmaz ama sürekli açık kalır. Aslında sorun yok ama olabilir de bir daha üzerinden geçelim der. Anterior cingulate cortex her şey yolunda mı takibi yapar. En ufak ihtimali bile kontrol eden sistem. Farklı senaryoları sürekli izleme hali buradan gelir. Insula bedensel duyum duyarlılığını ayarlar. Vücuttaki fizyolojik küçük değişimleri olduğundan büyük hissettirebilir. Default Mode Network, zihinsel geviş getirme ağı demiştik. Zihin, boş kaldığında düşünceler hızlanır, geçmiş gelecek taraması artmaya başlar. Tüm bu ağların birleşimi hazırlık modunda bir zihin algısını pekiştirir. Bu süreçte nörotransmitterlere de değinelim. Nöroadrenalin tetikte kalma. Bir tık yüksek olduğunda kişi hep hazır ol modundadır. Serotonin belirsizliği yönetmede rol alır. Düşük olduğunda kontrol ihtiyacı artar. GABA beynin doğal frenidir. Kaygı bozukluğunda fren vardır ama bir tık geç devreye girer. Bu yüzden sakinleşmek daha uzun sürer. Özetle kaygı bozukluğu yüksek volümlü bir alarm değil, düşük ama hiç kapanmayan sürekli bir tetikte olma halidir. Amigdala hafif uyarıda, prefrontal korteks aşırı analizde, insula bedensel sinyalleri büyütür, anterior cingulate cortex en küçük ihtimalleri bile izler, default mode network ise zihin boş kaldığında senaryolar üretmeye devam eder. Bu nedenle kişi kendini kötü değil, hep biraz hazırlıklı olma zorunda hisseder. Buraya kadar anlattıklarım bize şunu gösteriyor. Kaygı bozukluğu günlük hayatın küçük streslerinden ibaret değildir. Bu, zihnin uzun süredir yüksek bir hazırlık modunda kalmasından doğan biyolojik ve bilişsel olarak beslenen bir durumdur. Bu nedenle kaygı bozukluğu ile çalışırken en etkili yaklaşım psikiyatri ve psikoterapinin birlikte yürütülmesidir. Çünkü bu döngü sadece düşüncelerle ilgili değildir. Aynı zamanda beyindeki uyarı sistemleri, bilişsel işleme biçimleri ve bedensel geri bildirim mekanizmalarıyla da ilişkilidir. Yani bu durum kişinin yanlış düşünmesi ya da olayı abartması değildir. Aksine nörobiyolojik temelli olan bir hassasiyetin zaman içinde pekişmiş bir alışkanlık haline gelmesidir. Birlikte çalışıldığında ise hem psikiyatrik değerlendirme hem de psikoterapi süreci bu döngüyü adım adım çözmeye yardımcı olur. İlaç tedavisi gerekiyorsa bunu psikiyatri belirler. Bilişsel ve duygusal işleyiş ise terapiyle yeniden şekillenir. Ve şimdi tam da bu noktada
kaygı bozukluğunun terapi sürecinde nasıl ele alındığına bakabiliriz. Kaygı bozukluğu terapiye geldiğinde asıl hedef genelde düşünüldüğü gibi kaygıyı tamamen yok etmek değildir. Çünkü kaygı yok edilecek bir şey değil, düzenlenecek bir sistemdir. Terapi de tam olarak bu düzenlemeyi yapar. Bilişsel davranışçı terapinin kaygı bozukluğunda çalıştığı 3 temel alan vardır. 1. Otomatik düşüncelerin fark edilmesi. Kaygı bozukluğunda zihin hızlıdır. Düşünceler birbirinin içine geçer. Genellikle şu tarz iç konuşmalar olur. Ya yanlış anlaşılırsa, ya kontrolüm dışına çıkarsa, ya başıma bir şey gelirse, BDT'de amaç bu düşünceleri susturmak değil, zihinde neyin otomatikleştiğini görünür hale getirmektir. 2. Belirsizlikle ilişki kurmak. Kaygı bozukluğunun temel çekirdeği belirsizliği tehdit olarak yorumlamaktır. BDT bu noktada şunu öğretir. Bir olasılık her zaman bir tehlike olmayabilir. Zihin ikisini yıllar içinde birbirine yakınlaştırmıştır. Terapi ise aralarına yeniden mesafe koymayı belirler. 3. Davranışsal kaçınmayı çözmek. Kaygı arttıkça kişi küçük küçük geri çekilmeye başlar. Toplantıda konuşamamak, aşırı kontrol etmek, ertelemek, sürekli hazırlık yapmak. Bu davranışlar kısa vadede rahatlatır ama uzun vadede kaygı bozukluğunu besler. BDT'de amaç kişinin kendisini tehlikeye atması değil, bu kaçınma döngüsünü ve güvenli ve kontrollü şekilde esnetebilmektir. Kabul ve kararlılık terapisi perspektifinde kaygı bozukluğunda özellikle şu 3 noktada güçlüdür. 1. Düşüncelerle mesafe koymak, yani defüzyon. Kaygı bozukluğunda kişi zihnindeki senaryolarla tamamen birleşmiş gibidir. Bu düşünce gerçekmiş gibi hissediyorum. Demek ki öyle. Akt, burada düşünceyle kişi arasında bir boşluk açar. Düşünce gelir ama davranışı yönetmek zorunda bırakmaz. 2. Kontrol savaşını bırakmak. Kaygı bozukluğunun yorucu tarafı şudur. Zihin ne kadar kontrol etmeye çalışırsa o kadar yorulur. Akta soru şudur. Bu düşünceyle savaşmak bana iyi geliyor mu? Yoksa beni sıkıştırıyor, beni geriyor mu? Bu yanıt kişiye yeni bir esneklik alanı taşıyabilir. 3. Asıl hedef değerler doğrultusunda küçük küçük adımlar atabilmeye başlamaktır. Kaygı bozukluğu motivasyonu değil, öngörülebilirliği ister. Akt bu noktada kişinin içsel değerlerini merkeze alır. Kaygı varken bile benim için önemli olan bir şeye küçük bir adım atabilir miyim? Kaygı azalınca değil, kaygıyla birlikte adım atmayı öğretir. Aslında bu iki yaklaşımın hedefi aynı noktaya çıkar. Amaç kaygıyı yok etmek değil, kişi ile kaygı arasındaki ilişkiyi düzenlemek. Zihin tehdit üretmeye devam etse bile kendini daha güvende, daha esnek ve daha yönetilebilir hisseden bir kişi ortaya çıkar. Bu noktadan sonra akla gelen soru şu olur. Peki, bu günlük hayatımı nasıl fark ederim? Kaygı tetiklendiğinde ne yapabilirim? Burada birkaç içgörü kaygı bozukluğunun döngüsünü anlamak için son derece yardımcı olabilir. 1. Zihnin yazdığı senaryoyu fark etmek. Kaygı yükseldiğinde çoğu kişi gerçekten kaygılandığı şeyi fark edemeyebilir. Çünkü zihin çok hızlıdır. Kendine şu soruyu sorman faydalı olabilir. Şu anda zihnim hangi ihtimali gerçekmiş gibi gösteriyor? Bu soru düşüncenin niteliğini görünür kılar. Düşünceyi durdurmaz ama seni düşüncenin içinden çekmekten alıkoyar. 2. Belirsizlikle mikro temas. Kaygı bozukluğu belirsizlikten kaçınarak güçlenir. O yüzden küçük bir adım bile çok kıymetlidir. Belki mesajı hemen kontrol etmemek, bir kararı sadece 5 dakika erteleyip zihnini izlemek, bir senaryoyu sona erdirmeden, tamamlamadan bırakmayı denemek. Bu küçük gecikmeler bile zihnin için yeni bir öğrenme sürecidir. 3. Bedenin verdiği sinyalleri adlandırmak. Kaygı sadece zihinde olmaz. Nefes, kaslar, omuzlar, çene, organlar hepsi küçük ipuçları verir. Beden sinyallerini fark etmek için şu soruyu sorabilirsin. Şu an bedenimin neresinde gerginlik var ve bu gerginlik bir tehlikeye mi yoksa bir alışkanlığa mı tepki veriyor? Bu ayrım kaygının gerçekliğini değil, yorumunu değiştirebilir. 4. Zihinsel geviş getirmeyi durdurmak yerine yönlendirmek. Bir FODMAP Network boş kaldığında senaryo üretir demiştik. Bu nedenle kaygı bozukluğunda kafamın içi hiç durmuyor hissi son derece normaldir. Bunu durdurmaya çalışmak genelde pek işe yaramaz. Yerine şu mikro uygulama yardımcı olur. Bu düşünceyi bitirmek zorunda mıyım? Bu soru zihni kapatmaz. Zihnin seni zorlamasına engel olabilir. 5. Küçük ama değer uyumlu bir adım. Kaygı varken bile atılabilen en küçük adım bu döngüyü kırmaya yardımcı olur. Bir mesajı ertelemek yerine o an göndermek. Kısa bir yürüyüş yapmak. 2 dakikalık bir mola vermek. Ufak bir başka işi bitirmek. Kaygının azalmasıyla değil, adıma rağmen azaltıcı bir etki üretmesiyle çalışır. Bu içgörüler bir terapi sürecinin tam olarak yerini tutmaz ama kişinin kaygı bozukluğunu kendi içinde nasıl tanıdığını ve nasıl fark ettiğini güçlendirebilir. Sonuç olarak kaygı bozukluğu çoğu kişinin düşündüğünün aksine çok daha karmaşık bir yapıya sahiptir. Beynin tehdit değerlendirme sistemi, belirsizlikle başa çıkma biçimi ve düşünce döngüleri hepsi bir araya geldiğinde kişinin kendini sürekli tetikte hissettiğini anlamak daha da kolaylaşır. Ve şunu bilmek önemli. Bu hal senin karakterin değil. Bu hal senin seçimin de değil. Bu hal zaman içinde öğrenilmiş
biyolojik ve bilişsel davranışçı olarak pekişmiş bir döngünün sonucu. Ama aynı döngü doğru araçlarla ve doğru destekle adım adım çözülebilir. Kaygının tamamen yok olmasını beklemeye gerek yok. Kaygıyla birlikte daha esnek, daha güvenli ve daha yönetilebilir bir alan yaratmak mümkün. Bunun için hem psikoterapi hem de gerektiğinde psikiyatrik destek güçlü bir yol haritası sunar. Eğer bu anlattıklarım sana tanıdık geldiyse yalnız olmadığını bil. Bu deneyimi yeniden anlamlandırmak, zihnini ve bedenini biraz daha güvenli bir noktaya taşımak mümkün. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.